Bazı kahramanlar vardır. İsimleri tarihin tozlu sayfaları arasında unutulmaya yüz tutar. Ama onların hikayesi, bir milletin bağımsızlık ateşini nasıl yaktığının en saf kanıtıdır. İşte o kahramanlardan biri, Nezahet Onbaşı. Hikayesi henüz 8 yaşındayken annesini kaybetmesiyle başladı. Babası Hafız Halit Bey, 70. Alay Komutanıydı. Küçük Nezahet'i bırakacak kimsesi olmayınca onu da yanına cepheye aldı. Nezahet'in oyun bahçesi siperler, oyuncakları ise mermiler oldu. Çanakkale cephesinde savaşın o ağır havasını soluyarak büyüdü. Attan inmeyen, tüfek kullanmayı ustalıkla öğrenen bu küçük kız, askerlerin Nezahet Onbaşısı olmuştu. Milli mücadele yılları başladığında Nezahet artık 12 yaşındaydı. Babasının yanında cepheden cepheye koşuyor, askerlere moral veriyordu. Ancak onun asıl devleştiği an Gediz Muharebesi'ydi. Savaşın en kritik anında düşman baskısı karşısında bazı birliklerin geri çekilmeye başladığını gördü. 12 yaşındaki o küçücük bedeniyle, elinde silahıyla atını geri kaçan askerlerin önüne sürdü. Gözlerinden yaşlar süzülürken sesi tüm ovada yankılandı. "Nereye gidiyorsunuz? Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz?" Bu haykırış bir ordunun kaderini değiştirdi. Utanan ve sarsılan askerler o küçük kızın peşinden tekrar taarruza kalktılar. Nezahet o gün sadece bir asker değil, bir orduyu ayağa kaldıran bir iradeydi. Savaş boyunca 100'den fazla düşman askeriyle çarpıştığı söylenen Nezahet, Mehmetçiğin gözünde Türklerin Jeanne d'Arc'ıydı. Onun bu eşsiz kahramanlığı Ankara'da meclis kürsüsünde de yankılandı. 30 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmesi teklif edilen ilk kişi o oldu. Ancak savaşın hengamesi içinde bu karar bir türlü hayata geçirilmedi, unutuldu. Nezahet ise asaletinden tek bir gün bile "madalyamı verin" demedi. Nihayet karardan tam 65 yıl sonra 78 yaşında bir nineyken meclisin şükran belgesine kavuştuğunda gözyaşlarını tutamadı. Bugün Nezahet Onbaşı bize kahramanlığın yaşta değil, kalpteki vatan sevgisinde olduğunu hatırlatıyor. O, milli mücadelenin unutulmaz çocuk yüzü, bağımsızlığın küçük ama devleşen onuru olarak kalbimizde yaşıyor.